Batı ile İslam dünyasını karşılaştırmak ahlaksızlıktır. İslam dünyası bağımsız değil. Yok burada niye bilim adamı yetişmiyor, niye buluş yapılamıyor, niye icat yapılamıyor falan diye gerzek sorular soruyorlar. Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Bu yanlış bir soru. Neden yanlış? Çünkü sorunu tespit edemedi. Sorun ne? Sorun İslam dünyası 200 yıldır köle. Şöyle bir cümleniz var, onu da isterseniz bununla geçebiliriz. Başkalarının ürettiklerini tüketmekle yetinen toplumların var olabilme iddia ve söz sahibi olabilmeleri, dolayısıyla konuşabilmeleri, özgün şeyler söyleyebilmeleri, özne olarak hayata müdahale edebilmeleri, kişiliklerini, kimliklerini, onurlarını ve varlıklarını koruyabilmeleri mümkün mü? Olacaksa böyle olacak diyorum. Yok, ben ilginç bir şey söyleyeyim. Asıl İslam dünyası üzerine yoğunlaşmaların nedeni burada gizli. Bakın, bütün medeniyetlerin kökünü kazıdılar. Ben konuşmayayım. İnsanlar bazen aşağılık kompleksinden ötürü ya ne diyor bu falan diyorlar. Arnold Toynbee çağımızın en büyük tarih felsefecisi. Batılıların dünya üzerindeki hakimiyeti 300 yıldır. Yani sanki bütün insanlık tarihi boyunca bunlar hakimmiş gibi bir algı var. Diyor ki 300 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde insanlık tarihinde geliştirilmiş toplam 26 medeniyetten 16'sını fiilen yok ettik diyor. 9'unu fosilleştirdik diyor. Biz fosil miyiz? O fosilleştirilenlerden. Öyle diyor. Ama biz yok fosilleştirilemedik. Bunu başaramadılar. Yani bir şekilde zaten kendisi de onu söylüyor. Osmanlı durdurulmuş bir medeniyettir diye. Durdurulmuş. Her an Çökmüş gaza değil. basabilir yani. Her an toparlanabilir. Yani bu tabii her an derken yani böyle anlık bir şey değil. Yani bir dalga bizi bir yere doğru götürebilir. Yani o yüzden 3 meseleyi halletmemiz lazım. Birincisi bunlar usul cümleleri. Ama zihnimizi açacak cümleler. Usul olmadan vusul olmaz. Eyvallah. Tamam mı? Usul yoksa fusul vardır. Sapma, savrulma vardır. Birincisi içinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız. Tanıyamadığınız bir çağı değiştiremezsiniz. Dolayısıyla tanırsanız tanımlamaya başlarsınız. Biz içinde bulunduğumuz çağı tanıyamayız. Hayır. Niçin? Çünkü bu çağ bize ait değil. Bunu bilmiyoruz. Yani bizim bir çağrımız var mı? Var. İşte bunu popüler kültür üzerinden, sinema üzerinden, minema üzerinden anlatalım. Anlatalım abi. Peki o çağını kurmuş durumda mı? Değil. Hayır. Çağını kurmuş durumda değil. Yani şu an içinde yaşadığımız çağ bizim çağrımızı kurduğu bir çağ değil. Yani o zaman şu soru çıkıyor. O zaman biz bu dünyada yaşıyor muyuz? Hayır. Yani o zaman bu dünyada yaşamanın yollarına bakmak zorundayız. Ama şu da bir gerçek. Yaşadığımızı zannetmek duygusu da çok İşte oraya da enteresan. geliyorum işte. Tam o Sürüklenip postmodern gidiyoruz. meseleye geliyor. Bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Yani düşünme melekelerinin iptal olması, bakın modernitenin haklar rejimi, demokrasi bitti. Postmodernitenin hazlar rejimi, dromokrasi. Zafer'in ne demek demokrasi? Hız, haz, ayartı demek. İnsanın düşünme melekelerini yitirmesi demek. Dolayısıyla insanın başına ne geldiğini görememesi demek. Soru soramaması demek. Sorunu tespit edememesi demek. Kendi başına ne geldiğini görememesi demek. Dolayısıyla yanlış soru sorması demek. Sorunu doğru tespit edemezsen teşhisin, tedavin yanlış olur ve adamı gebertirsin. Yani bizim içinde yaşadığımız çağı tanımak zorunda olduğumuzu bilmemiz lazım. Çağını kurmak için vardır. Bütün çağrılar çağlarını kurmak için vardır. Çağını kuramayan bir çağrının varlığından söz edilemez. Eğer hayata aktarılamıyorsa bir fikir, bir inanç, o fikrin, o inancın hiçbir kıymet harbiyesi yok. Yani dolayısıyla çağını kuramayan çağrının bağlılarının çağın bağlarında develenip durduklarını, bunun kaçınılmaz olduğunu bilelim. Aşağılık kompleksinin başkalarına karşı kör kütük bir taklitçiliğin alıp başını gideceğini bilelim. Zaten yaşadığımız süreçte de onu görüyoruz. İkinci cümle, başkalarının kavramlarıyla kendi dünyanızı kuramazsınız. Kendi kavramlarınızla ancak bir dünya kurabilirsiniz. Mesela medeniyet fikri. Şimdi medeniyet kelimesi bana ait, bize ait. Ama içeriği bana ait değil, kavram bana ait değil. Bu nasıl bir trajikomedidir? Trajedi demiyorum, trajikomedi. Çok gülünç bir duruma düşüyoruz. Kelime bana ait, kavram bana ait değil. Uygarlıktan ne anlıyorsam medeniyetten de ben onu anlıyorum, iyi mi? Bana onu anlatıyorlar. Böyle saçmalık olmaz. Yani bu sömürgeleştirilemeyen bir ülkenin kendi kendini sömürgeleştirmesi demektir. Yani bizim bir medeniyet fikrimiz yok, onu söylüyorum ben. Bir medeniyet fikri olmadan, bir hakikat tasavvuru olmadan, bir yaratıcı tasavvur olmadan, gerçeklik tasavvuru olmadan sinema yapamaz bir insan, bir toplum. Yani sanatlarla uğraşamaz. Bunun altını çiziyorum. Medeniyetler arasındaki ilişkiler formlar üzerinden gerçekleşir. Normlar üzerinden değil. Yani şöyle bir cümle kurdu Akif, değil mi? Akif büyük adam. Yani Akif'i saygıyla anmak lazım ama çok yanlış bir cümle kurdu. Ne dedi? Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeniz İslam'ı. Bizi mahveden cümle bu işte. Batılıların bilimini alalım, teknolojisini alalım, ahlakını, değerlerini falan almayalım demek. Yani onu diyor. Yani bakın ilginç bir şey bu. Çok dikkatli dinlerse insanlar bunu acayip zihin açabilir. Yani bilim, teknolojine form. Yani ben Batı'dan form alacak mıyım? Alacağım. Fakat buradaki espri şu.
Ben o formu kendi normlarım doğrultusunda kullanacağım. Asıl mesele bu. Yani Akif'in göremediği şey bu. Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyor. Hayır abi, benim İslam'ın idrakini konuşmam lazım. Asrın idrakini değil. İslam'ın idrakinin ne olduğunu biliyor muyum? Hayır. Zihnim çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğü için bunun farkında değilim. Çünkü ikinci büyük krizi yaşıyorum. Müslümanlar bugün dünyada yaşamıyorlar. Çağrı çağını kuramadı. Dolayısıyla İslam dünyası diye bir şey yok. Batı ile İslam dünyasını karşılaştırmak ahlaksızlıktır. İslam dünyası bağımsız değil. Yok burada niye bilim adamı yetişmiyor, niye buluş yapılamıyor, niye icat yapılamıyor falan diye gerzek sorular soruyorlar. Yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Bu yanlış bir soru. Neden yanlış? Çünkü sorunu tespit edemedi. Sorun ne? Sorun İslam dünyası 200 yıldır köle. İslam dünyası İslam'ın dünyası değil. İslam dünyası yok. İslam'ın dünyası olmadığı için İslam dünyası yok. Sömürgecilerin dünyası. Sömürgecilerin şekillendirdiği bir dünya. İslam'ın şekillendirdiği her şeyiyle İslam'ın çeki düzen verdiği, ruh üflediği bir dünya değil artık. 2 asırdır değil. 2 asırdır. Dolayısıyla biz büyük bir medeniyet krizi yaşıyoruz. Bu medeniyet krizine ikinci büyük medeniyet krizi bu. Bu medeniyet krizine fetret dönemi. Yani fetret dönemi, tarihte yaşadığımız ikinci büyük fetret dönemi. Bunu kavramadan, içinde yaşadığımız durumu kavramadan dolayısıyla bir yere gidemem. Üçüncü cümle şu. Konuşlandığınız yer konuşmanızın içeriğini belirler. Mevziniz mevzunuzu belirler. Mevziniz mevzunuzu belirler. Yani Türkiye'de yaşanan devrim, bizi mahveden devrim, deviren devrim alfabe devrimi değildir. Dil devrimidir. Alfabe devrimi lafızla ilgilidir. Bir şekilde formla ilgilidir. Dil devrimi manayla ilgilidir. Dolayısıyla normla ilgilidir. Yani Türkçenin İslami ruh köklerinden arındırılmasıdır. Adam ne diyor? Tin diyor. Tin. Tin ne demek? Manyak mısın sen ya? Ruh diye bir kavram var ya. Ruh. Ruh gibi bu kadar muazzam bir kavram nasıl yok edersin? Ruh çünkü beni rüzgara götürecek. Rih. Yani rüzgar esecek. Yağmur yağacak. Kök meyveye duracak. Hakikati yitirdiği zaman, dolayısıyla konumunu yitirdiği zaman, konuşlandığı yeri yitirdiği zaman dilini, yerini ve yönünü yitirir insan. Konuşlandığınız yer konuşmanızın içeriğini belirler dedim. Konuşlandığınız yer konuşmanızın dilini, yerini, yönünü tayin eder. Bir cümleyle bunu açıklayayım. 1. Avrupa neresi, İslam nereye düşer? 2. İslam neresi, Avrupa nereye düşer? Aynı soru mu bu? Değil. Hayır. Avrupa neresi, İslam nereye düşerdi? Avrupa öznedir, merkezdedir, belirleyicidir. İslam belirlenendir. Dolayısıyla nesnedir. Yani İslam'ı ben Avrupa'ya göre tarif ediyorum. Bu aşağı kompleksi demek. Ama İslam neresi, Avrupa nereye düşer dediğim zaman İslam'ı merkeze alıyorum, Avrupa'ya ona göre tarif ediyorum. Yani durduğunuz yer gördüğünüz şey belirler. Konuşlandığınız yer konuşmanızın içeriğini belirler. Sadece içeriğini değil, dilini. Bu Mekke sürecidir. Mekke'de de dil inşa edilmiştir. Yerini, Mekke'de inşa edilen dil Medine'de yerini bulmuştur. İkisinin toplamı Mekke artı Medine eşittir medeniyettir. Dolayısıyla dil artı yer eşittir yöndür, istikamettir.